Kanalımdan ve mutfağımdan herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizler için şöyle kat kat, tel tel çok lezzetli bir haşhaşlı rulo çörek tarifi hazırladım. Bu çöreklerin dışı pul pul dökülüyor, içi ise yumuşacık oluyor. Sözü çok uzatmadan hemen tarifimin detaylarına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Haşhaşlı rulo çöreğimin hamurunda kullanacağım malzemeleri öncesinde hazırladım. Şimdi yoğurma kasemin içerisine 1 su bardağı ılık suyumu döküyorum. Ardından içerisine yine aynı su bardağıyla sulandırılmış yoğurt ilave ediyorum. Ben yarım bardak yoğurdu sulandırarak bu tarifte kullandım. Bu çörek tarifimizde süt kullanmaya gerek yok. Yoğurtla da yapabileceğiniz güzel bir tarif oluyor. Şimdi de 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum ve ardından 1 paket instant mayamı ilave ediyorum. Şimdi de 3 dolu yemek kaşığı toz şekeri de ilave ediyorum ve ardından güzelce karıştırdıktan sonra içerisine 1 tane yumurtanın sarısını üzeri için ayırıyorum. Sadece yumurtanın akını ilave ediyorum. Sonrasında yavaş yavaş ve kontrollü olarak unumuzu ekleyeceğiz. Ben ilk aşamada burada 4 su bardağı un var. 4 su bardağı un ekledim. Sonrasında bir tahta kaşık yardımıyla karıştırarak hamurumu yoğurma işlemine başlıyorum. Çörek hamurumuz hafif ele yapışan yumuşak kıvamda bir hamur olacak. Bu yüzden yavaş yavaş ve kontrollü olarak unumu ilave ediyorum. Ve bu aşamada 1 tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Ben mayalı hamurlarda tuzu sonradan eklemeyi tercih ediyorum. Bu sayede mayanın da aktifleşmesine engel olmamış oluyor. Hamurum ağırlaşana kadar tahta kaşıkla karıştırdıktan sonra şimdi kaşığımı kenara bırakıyorum ve yoğurma işlemine elimle devam ediyorum. Çörek, poğaça ve açma gibi mayalı hamurlarda yoğurma işlemini ne kadar uzun tutup hamurunuz da ne kadar birbiriyle özleşirse sonuç da o kadar güzel olacaktır. Şimdi ben hamurumu tezgahımın üzerine aldım ve tezgah üzerinde de yoğurmaya devam ediyorum. Yaklaşık 5 dakika boyunca böyle özlü güzel bir kıvamlı hamur oluncaya kadar hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Ben bu çörek hamurumda toplamda 6,5 su bardağı un kullandım. Her un marka ve kalitesine göre değişiklik göstereceği için sizler de lütfen kontrollü olarak ununuzu ilave edin. Ve artık çörek hamurum hazır. Şöyle yakından da göstereyim size. Gördüğünüz gibi hafif ele yapışan yumuşak kıvamlı bir hamurumuz olacak. Şimdi tekrar yoğurma kasemin içerisine alıyorum ve üzerine bir kapak kapatarak ve bir mutfak örtüsüne sararak yaklaşık 45 dakika kadar ortam sıcaklığında hamurumu mayalandırıyorum. Şimdi de çöreğim için haşhaş ezmesini hazırlıyorum. Ben bu marka haşhaş ezmesi kullandım. Zincir markette rahatlıkla bulabilirsiniz bu markayı. Şimdi derince bir kasenin içerisine haşhaş ezmesini döküyorum ve ardından içerisine sıvı yağ ilave ediyorum. Sıvı yağ ekledikten sonra kaşıkla güzelce karıştırıyorum. Bu arada sıvı yağı fazla kullanmayalım. Haşhaş ezmemiz çok akışkan kıvamda olmasın. Aksi halde hamurumuzu sararken rulonun kenarlarından taşma yapacaktır. Şimdi aynı ölçülü bardak ile yine 1 bardak toz şeker ilave ediyorum. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemelerin detaylı bilgisi videomun açıklama kısmında mevcuttur. Dilerseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Şimdi ben içerisine böyle incecik dövülmüş toz fındık ilave ettim. Haşhaş ezmemizin son kıvamı bu şekilde olacak. Hafif böyle akışkan ama çok sulu olmamasına dikkat edelim. Şimdi hamurum da mayalandı. Şöyle hamurumun maya kokusu çıkması için öncesinde kasede biraz böyle karıştırıyorum. Sonrasında unlamış olduğum tezgahımın üzerine çörek hamurumu alıyorum ve yine üzerini hafif unladıktan sonra çörek hamurumu güzelce toparlıyorum ve yuvarlak bir form elde ediyorum. Ardından çörek hamurumu bir hamur kesme kartıyla 6 eşit parçaya bölüyorum. Tüm bezelerin aynı büyüklükte olmasına dikkat edelim ve böldüğüm bezeleri yine hafif unlamış olduğum tezgahımda bu şekilde yuvarlayarak
yuvarlak bezeler oluşturuyorum. 6 tane bezemi tezgahımın üzerinde güzelce yuvarladıktan sonra bir kasenin içerisine alıyorum ve sonrasında tek tek bezelerimi açmaya başlıyorum. Hamurumuz yumuşak kıvamlı olduğu için tezgahımı tekrar unladım. Yine bezemin üzerine de bir miktar un serpiştirdim ve sonrasında bir merdane yardımıyla bezemi açmaya başlıyorum. Bezemizi bir servis tabağı büyüklüğünde açmamız yeterli. Çok fazla büyütmeye gerek yok. Aynı zamanda da çok da inceltmeyelim. Bu şekilde servis tabağı büyüklüğünde açmış olduğum bezemi şimdi yine güzelce unlamış olduğum servis tabağımın içerisine yerleştiriyorum. Birinci bezemi bu kalınlıkta ve bu boyutlarda açtım ve servis tabağımın içerisine aldım. Şimdi bunu kenara alıyorum ve ikinci bezemi açmaya başlıyorum. Tek tek bezeleri açıp aralarına hazırlamış olduğumuz haşhaşlı karışımdan dökeceğiz. Ama en son bezemizin üzerine dökmeyeceğiz. Videoda gördüğünüz şekilde tüm bezeleri servis tabağı büyüklüğünde açalım ve sırasıyla karışımdan sürerek hazırlamaya başlayalım. Şimdi ilk açtığım ve servis tabağına yerleştirdiğim bezemin üzerine hazırladığım haşhaş ezmesinden 2 yemek kaşığı kadar döküyorum ve her yerine gelecek şekilde yemek kaşığıyla güzelce yayıyorum. Haşhaş ezmesini güzelce böyle bezenin kenarlarına da gelecek şekilde kaşığın arka kısmıyla güzelce yayalım. Ve sonrasında üzerine açmış olduğumuz ikinci bezemizi yerleştirelim. 6 tane bezemiz bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam edelim. Ve ben bu arada bu kısmı hızlandırarak geçiyorum. Sizler de dilerseniz atlatabilirsiniz. Sizlere de küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımı ilk kez bu videom sayesinde izliyorsanız eğer ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve tariflerimden önceden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Evet, toplamda 5 tane bezemi açtım. Aralarına da hazırladım haşhaş ezmesini güzelce sürdüm. Son olarak sonuncu bezemi de üzerine kapatıyorum ve bu kata haşhaş ezmesi sürmüyorum. Tüm bezeleri bu şekilde üst üste dizip hazırladıktan sonra hamurumun kenar kısımlarına böyle parmak uçlarımla bastırarak hamurumun kapanmasını sağlıyorum. Hamurumun kenarlarından taşma yapmaması ve açılmaması için bu işlemi yapıyorum. Ve daha sonra bolca unlamış olduğum tezgahımın üzerine hazırlamış olduğum bu 6 tane bezeyi yerleştiriyorum. Bu aşamada tezgahınızı bolca unlayın ki altına yapışmasın. Aksi halde şekil verirken zorlanabilirsiniz. Şimdi bezemi de yine tezgahımın üzerine aldım ve tezgah üzerinde de tekrar kenar kısımlarını böyle parmak uçlarımla bastırarak kapatıyorum. Sonrasında da bir merdane yardımıyla tekrar böyle ilk aşamada merdaneyi hamurun üzerine bastırarak sonrasında da merdane ile böyle hafif hafif açarak hamurumu genişletiyorum. Çörek hamurumuza birden böyle kuvvetli baskı uygulayarak açmayalım. Böyle yavaş yavaş hassas bir şekilde açmaya özen gösterelim. Merdane ile genişletmiş olduğum çörek hamurumu şimdi de böyle parmak uçlarımla bastırarak da biraz genişletmeye devam ediyorum. Haşhaşlı rulo çöreğimin hamurunu ara ara da üzerine unlayarak merdane ile güzelce genişlettim. Ben bu aşamada merdane kullandım. Sizler dilerseniz oklavayla da açma işlemini yapabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Evet, haşhaşlı çöreğimin hamurunu güzelce tezgahımın üzerinde büyüttükten sonra şimdi de bir bıçak ya da benim kullandığım gibi bir pizza kesme aparatıyla 4 eşit parçaya bölüyorum.
Sonra da her bir parçayı yine tam ortasından ikiye kesiyorum. Toplamda 8 büyük üçgen şeklinde kestim. Şimdi de her büyük üçgeni kendi içinde 3 tane küçük üçgen olacak şekilde kesmeye devam ediyorum. Bu vermiş olduğumuz ölçülerle toplamda 24 tane küçük rulo çörekleriniz olacak. Tüm çörek hamurumu aynı şekilde kestikten sonra şimdi de sıra geldi son şeklini vermeye. Uç kısmından başlayarak çöreklerimi içe doğru güzelce katlıyorum ve rulo haline getiriyorum. Uç kısmını da bastırıyorum bu aşamada. Sonrasında çöreklerimi yağlı kağıt serili olan fırın tepsisine aralıklı olarak diziyorum. Sizin de gördüğünüz gibi çöreklerimiz kat kat ve çok güzel görünüyor. Tüm haşhaşlı çörekleri tepsiye dizdikten sonra kenara ayırdığım yumurta sarısının içerisine bir çay kaşığıyla pekmez ilave ediyorum. Bu sayede çöreklerimin üzeri nar gibi çok güzel kızarmış oluyor ve fırça yardımıyla tüm çöreklerin üzerine gelecek şekilde yumurta sarımı sürüyorum. Videomu buraya kadar izleyenlerden küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalıma destek olmak için yorumlar kısmına minik de olsa bir emoji bırakırsanız çok sevinirim. Son olarak yumurta sarısı sürmüş olduğum çöreklerimin üzerine biraz fındık kırığı serpiştiriyorum. Sizler eklemek zorunda değilsiniz. Ben sevdiğim için üzerine de fındık kırığı serpiştirdim. Ve bu arada fırınımı da 200 derece alt üst ayarda açtım ve ısıttım. Önceden ısıtmış olduğum alt üst ayarlı fırında 200 derecede çöreklerimi pişirmeye gönderiyorum. Şöyle fırının içerisindeki son hallerini de size göstermek istiyorum. Çok güzel kabardılar ve çok lezzetli görünüyorlar. Benim fırınımda toplamda yarım saatte bu şekilde haşhaşlı çöreklerim pişmişti. Sizler de fırınınızın ayarına göre kontrollü olarak çöreklerinizi pişirebilirsiniz. Şöyle bir tanesini de alarak size yakından iç dokusunu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi dışı böyle pul pul dökülen, içi de yumuşacık ve kat kat bir haşhaşlı rulo çörek tarifi oldu. Umarım bu tarifim sizlerin de hoşunuza gitmiştir. Sizler de haşhaşlı lezzetleri seviyorsanız eğer bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve tarifimi deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalıma destek olmak için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.